Merhaba sevgili arıcılar, arı severler, doğa severler. Bugünkü konumuz oğul yüksüğünden üretilen bir arıdan ona kat atarak bal almak. Aynı zamanda oğul yüksüğünden elde edilmiş ana arının performansını gözetlemek. Bu arımız 30 Nisan'da oğul yüksüğüyle bölündü. Şimdi bu arımız ne yapmış diye bakmadan önce o yüksükle çektiğim kısa videoyu gidip bir izleyelim. Ve sonra buraya gelelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yüksük buldum. Bu oğul yüksüğü. Oğul atmış. Büyüklüğü muazzam. Bu skut füzesi olabilir. S400 de olabilir. Ne olduğunu bilmiyorum ama bunu gördüğümde şöyle hemen kapatıyorlar üstünü. Fazla bir zamanında kalmamış herhalde doğum için. Bundan ne kadar ana çıkıp çıkmayacağını bilemiyorum ama bunu bir tutup bir doğsun bir göreyim istedim. Takip edeceğim. Hani diyorlar ya en iyi ana oğul anasıymış, yani doğal olan. Eğer bu doğarsa bunu geliştirip devam ettirip kayda almayı düşünüyorum. Burada üçlü bir arı kovanım vardı. Şunda var, şunda var, bunda yok, bu boş. Şimdi onu şuraya vereyim. Şu onu koyabilirsin buraya. Yavaş yavaş. Evet. Evet. Tamam. Bırak şimdi bana. Ha, eline takıldı, bekle. Evet. Bu üçlü kovan zaten 3 çerçevelik. Ama ben şimdilik buna 2 çerçeve, bir tane de polenli gireyim. Şöyle. 350 zaten şurası olacak. Şu yöne. Evet, bir güzel kapatalım bunu. Evet. Artık göreceğiz bakalım neyin ne olacağını. Nasip kısmet. Evet, nasip kısmet demişim. Gerçekten de bu işler nasip kısmet. Bazen ana arı doğar ama çiftleşme uçuşundan dönemez. Bazen dönse bile performansı iyi olmaz. Yani kısacası nasipte ne varsa o. Mevlam tüm arıcılardan rızkını esirgemesin. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz kovan üçlü kovandı. Yani 3 tane farklı kraliçe ile 3 tane bölme vardı. 2 tane bölmeyi bundan alarak şu oğuldan böldüğüme yer bıraktım. Yani kovanı oğullarımıza bıraktım. Bölmeyi yaptıktan hemen sonra 3 veyahut da 5 gün sonra bu ana arı doğdu ve çiftleşti. Ana arı doğup çiftleşince buna önce bir adet çıkmak üzere olan pupa verdim. Onlar çıkınca bir taneye yakın yine çıkmak üzere olan pupa verdim ve kısa bir sürede kolonimiz çok güzel gelişti. Buna kat atacağım. Tabii ki her zamanki gibi ızgara kullanacağım. Aynı zamanda attığım katı da kabartılmış petekle atacağım. Şu an burada bal akımı çok güzel olduğu için şöyle peteklere dikkatli bir şekilde bakarsak, evet, bu arada kraliçe ana arımızı da bulduk. Ama ana arımız işte bu oğul anası. Yani bazen bunları yakalayıp kameraya almak da zor. Tabii kameramanımız da biraz acemi. İşte parmakla gösterince hemen buldu. Evet, ana arımız bu şekilde bir ana arı. Yani o koca yüksükten bu ana arı doğdu. Kötü sayılmaz. Pek iyi de sayılmaz. Orta bir ana arı bana göre. Yalnız ana arının yumurta dışı gerçekten çok güzel. Bu ana arı 30 Nisan'da tek çerçeve ile bölünmüştü. Şimdi bal çok gelince burada ana arıyı sıkıştırma yapmışlar ve her peteğe yumurta attırmamışlar.
aslında 3-5 gün önce, bir hafta önce buna ayar çekseydim daha iyi olurdu ama yine de fazla geç kalmış sayılmam. Mesela bu gördüğünüz peten ön kısmını bal ile doldurmuşlar. Yani sökülen yavrunun yerine ana arıya yumurta attırmamışlar. Hemen oraya nektarı döşemişler. Gelelim bu peteğimize. Yine bu peteğimizin üst kısımları bal ile dolu ama ortalarına ana arımız yumurta atabilmiş. Petek görüldüğü gibi üstte kemere geçmiş. Alta bayağı bir iyi şekilde ana arı döşemiş. Tabiri caizse makinalı tüfek gibi atmış oraya yumurtayı. Bu peteğimizi çırpıp üst kata alalım. Bunun balı neredeyse doğmak üzere. 3-5 veya bir hafta içinde hepsi doğmuş olur. Bal akımda geldiği yerine arı balı basar. Bunda da çok güzel bal. Her iki tarafında da. Bunu direkt yine üste alıyorum. Yani aslında bu sistemi çok anlatmaya gerek yok. Bir önceki videomda yaptığım sistem olacak. Fakat bundaki özellik oğul arısından yapıldığı için ve ben bu oğul arısını yani anasını takip ettiğim için bakalım bana ne iş yapacak, verimi ne olacak, bal ne kadar alabileceğiz ve sonraki dönemde yolumuza nasıl devam edeceğiz. Belki bunu hazır analar bölebilirim, bu anayı iptal edip belki de şu oğul anasının bir kışlamasını, bir de önümüzdeki yıl nasip kısmet ilkbaharda ne yapacağını görebilmek için tutup bakmak gerek aslında. Hani hep diyorlar ya, daldan gelen arı dala gider diye, denemek lazım. Aslında bu daldan gelmedi ama sonuçta oğul yüksüğünden elde edilmiş bir ana. Evet, görüyorsunuz ışıl ışıl bal her iki yanı da çok güzel. Bunu da çırpıp kata alalım. Halil Bilen hocamızın bu metodunda aslında bazen 5 de bırakabiliriz, 4 de. Arının gücüne göre, dönemine göre. Benim şahsen 3 de bıraktığım oldu. Hepsi de bence çok süper. Buna kesinlikle siz karar vereceksiniz. Arının gücüne, kuvvetine, zamanına göre, bal akımına göre ayar çekmekte önem var. Evet. 5 tane yavrulu ballının yanına bir tane de kabartılmış boş petek verdim. Şöyle alttan hafif kabartmak gereken bir petek. Ana arı boş boş yere yumurta atabilsin diye. Straforumuzun bir tanesi tam sıkışmadığı için diğerini de dik onun üzerine koyarak yıkılmamasını sağlamak amaç burada. Küçük strafor parçacıkları yine ızgara için. Lastik ızgaralara her zaman yapın bunu. Çünkü gerçekten lastik ızgara zamanla aşağı doğru düşüp çerçevelerin üzerine yapışıyor ve arıların iniş çıkışını zora sokan bir olay meydana geliyor. Buna dikkat etmeniz gerekir. Evet, şimdi alt katı bitirdik. Üst kata ayar verelim. Bu çerçevemiz önü ve arkası bal dolu. Şu çerçevemizde yine daha çok bal var. Bu arada bu iki tane aldığım bu yavrularda, yavrulu olanlarda açık yavru hiç yok. Az önce dediğim gibi ana arının ana arıyı yumurta atmasını engellemişler ve attırmamışlar, bal koymuşlar. Evet, bunlar da hazır kabartılmış petekler. Bu arada bu arıya hiç petek ördürmedim, yani direkt kabarmış çerçeveleri girdim. Bir iki tanesi de yarı kabarmıştı. Yani kısacası arıya çok iş vermedim.
Ona elimden geldiğince yardımcı oldum. Şimdi buradan öte balda o da bana yardımcı olsun. Bu arada ballı peteğimizin birini aşağıda. Evet, bunu da alt kattan almıştık. Hemen bunu da yerine koyalım. Işıl ışıl bal. Yani bal, yavrulu balda olanlar bal ve sonra hazır olmuş olan peteklerden, yani kabartılmış peteklerden verdim. Şimdi bunun şu batı cephesindeki küçük kapıcığını da açayım. Daha önce de dediğim gibi bu üçlü bir kovandı. Ön çıkışı şurada. Bu zaten açıktı. Diğerini açtım. Bugün doğuya bakan yönü. Artık tek koloni oldu bu. Diğer taraftaki kapağı da açmayacağım tabii ki. Bu arının akıbeti ne olacak? Nasip kısmetse ilerleyen zamanlarda birlikte bakarız inşallah. Videolarımı izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Kemik kitlen sizlere ayrıca teşekkür ederim. Değerli yorumlarınız, beğenileriniz için. Bir dahaki videoda buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, esen kalın, arılarla kalın.